Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir ürün inceleme ile birlikteyiz. Bu defa atölyemizde ihtiyaç duyacağımız ve özellikle telefonla birlikte video kaydeden arkadaşların çok işine yarayacağını düşündüğüm ürünleri inceleyeceğiz. Toplamda 6 adet ürün var arkadaşlar. Bunlardan 3 tanesi cep telefonunda video çekiminde kullanacağımız işte makro lens ve buna benzer bazı ürünler. Diğer 3 tanesi ise atölyemizde, projelerimizde kullanacağımız ürünler. Öncelikle buradaki bu 3 ürünle başlamak istiyorum. Ardından buradaki lenslerimizi sırasıyla inceleyeceğiz arkadaşlar. Ürünleri bize gönderdiği için Temu'ya teşekkür ederek incelememe başlamak istiyorum. Öncelikle ilk ürünümle başlamak istiyorum arkadaşlar. Bu arada ürünleri almak isteyenler için videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda ürünlere ait satın alma bağlantılarını bulabilirsiniz. Ayrıca şu an gördüğünüz ürünü indirimli olarak almak isterseniz ise hemen sağ tarafta gördüğünüz kare kodu sizin için paylaştım. Bu kodu kullanarak ürünü indirimli bir şekilde alabilirsiniz. Eğer daha önce Temu'dan alışveriş yapmadıysanız yine seçili ürünlere ulaşmak için ise indirim kodumu şu an sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. Bu bilgilerin ardından hemen kutumuzun içerisini boşalttık ve bu ürünü yakından incelemeye başlayalım. Bu ürünümüz toplamda 2 adet uzaktan kumandası olan bir röle arkadaşlar. Şöyle 2 adet uzaktan kumandayla birlikte geliyor. Aç, kapat, yine aç ve kapat işlemlerini yapabileceğiniz 2 adet kumandamız var. Tek kanal bir rölemiz var arkadaşlar. 433 MHz frekansında çalışıyor. Hemen bunu da gösterelim. Şöyle bir kutuyla birlikte geliyor. Burada alıcımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Yine burada bir butonumuz var. Bu butonun ne işe yaradığından bahsedeceğim. Burada da rölemiz var arkadaşlar. Güç girişimiz. Şöyle tersini çevirirsem daha iyi göreceksiniz. Burada güç girişimizi görüyorsunuz. Burada da rölemizin çıkışları var arkadaşlar. Ortak bağlantımız normalde açık, normalde kapalı olan uçlarımızı da burada görebilirsiniz. Yine şurada da arkadaşlar çıkış ayarlarından bahsedilmiş. Bir kere basmak, 2 kere basmak, 3 kere basmak gibi, ondan da bahsedeceğim. Dediğim gibi buradaki butonla bazı özel ayarlar yapabiliyoruz. Gelin şimdi rölemize güç verelim ve bunlarla neler yapabiliriz, nasıl çalışabilir bundan bahsedelim. Dediğim gibi bu tek kanalı arkadaşlar. Yani bir tane cihazı kontrol edebilirsiniz. Bir lamba olur, bir motor olur, bir kapı olur. Burada da basitçe bağlantılarından bahsetmiş. İşte 12 voltla nasıl kullanabilirsiniz, 220 voltla nasıl kullanabilirsiniz. Bunların kısaca anlatımını yapmış arkadaşlar. İçerisinden bu dokümanda çıkıyor. Doküman üzerinde hem teknik bilgiler, detaylar yer alıyor. İşte maksimum çekebileceğiniz akım gibi, yine çalışma frekansı gibi bilgiler yer alıyor arkadaşlar. Dokümanla birlikte ürün size geliyor. Şimdi güç bağlantılarının ardından devreyi çalıştıralım ve birlikte çalışmasına bakalım. Gerekli bağlantıları oluşturdum arkadaşlar. Bu bağlantılarla ilgili bilgileri zaten içindeki broşürde görebilirsiniz. Şimdi güç vereceğim. Ardından bunun öğrenme modunu ve kullanımını sizlere anlatmaya çalışacağım. Öncelikle buradan eksi kutbumuzu, bu arada 12 voltla çalışıyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Buradan da artı kutbumuzu veriyoruz. Artık çalışmaya başlıyor. Kumandalarımdan bir tanesini aldım arkadaşlar. On butonuna bastığımda lambam yanıyor. Yine off butonuna bastığımda da kapanıyor. Bu şekilde aç kapa işlemini yaptırıyoruz. Modlarımızdan bir tanesi bu arkadaşlar. Eğer bunu değiştirmek isterseniz hemen bunu da göstereceğim. Hemen öğrenme modunu göstermek istiyorum. Bakın on modunda on tuşuna bastığımda açılıyor. Off'a bastığımda kapatıyor. Ona basılı tuttuğumda herhangi bir işlem yapmıyor. Yine off'a basılı tuttuğumda herhangi bir işlem yapmıyor. Buradaki butona bir kez basıp bırakıyorum. Şu an ışık bir kez yanıyor. Bakın ona bir kez bastım ve bıraktım. Bu birinci modumuz. Gördüğünüz gibi 10 butonu üzerinde parmağımı basılı tuttuğum süre boyunca arkadaşlar çıkış veriyor ve bıraktığımda kesiyor. Buradaki tuşumuz herhangi bir işlem yapmıyor şu anda. Diğer bir mod için ise buradaki tuşa 2 kez basmanız gerekiyor. 1-2 kez bastım. Bakın bir kere bastım ve bıraktım. Şimdi on butonuna bastım. Çıkış veriyor. Off butonuna bastım ve kapatıyor.
on butonumuz açtı. Yine on butonumuz geri de kapatıyor arkadaşlar. Yani herhangi bir sinyal geldiğinde direkt kapatıyor. Off da kapatıyor. Üçüncü modumuz ise arkadaşlar buradaki tuşa 3 kez basmamız gerekiyor. 1, 2, 3 kez bastım. Işığım yandı. On butonuna bastım. Bir kere de off butonuna bastım. Artık bu iki tuşun görevini aldı. Buraya bastığımda açılıyor. Buraya bastığımda ise kapanıyor arkadaşlar. Açma butonuna istediğiniz kadar basabilirsiniz. Açık kalıyor. Kapatma butonuna da istediğiniz kadar basabilirsiniz. Kapalı kalıyor. Bu şekilde rölemizi 3 farklı modda kullanabiliyoruz arkadaşlar. Yine buradaki normalde açık ve kapalı ucu değiştirerek farklı senaryolar için uygun hale getirebilirsiniz. Toplam 2 adet fırçasız motoru inceleyeceğiz arkadaşlar. Bir tanesi oldukça küçük boyutlara sahip. Kendisi küçük olabilir ancak işlevi büyük diyelim arkadaşlar. Bu ürünü inceleyeceğiz. Hemen ardından ise bu fırçasız motorumu inceleyeceğim. Bunları farklı projelerde kullanmayı düşünüyorum. Zaten ilerleyen günlerde bunları da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi bunları birer tane ESC'ye bağlayalım. İlk olarak küçük motorumu koydum arkadaşlar. Şöyle küçük ebatlara sahip oldukça küçük ama güçlü bir motor. Hemen bunu çalıştıracağım. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. ESC ile bağlantılarını oluşturdum. Bu arada kablolarımız temas etmesin diye şu şekilde tutacağım. Motoruma güç veriyorum arkadaşlar. Şu an sesini duyamıyorsunuz tabi elimde olduğu için, ancak oldukça yüksek devirlerde çalıştığını söyleyebilirim. Bu şekilde bıraktığımda sesini daha iyi duyabilirsiniz. Oldukça küçük ama dediğim gibi güçlü bir şekilde çalışıyor. Bu ürüne ait kare kodu sizin için paylaşıyorum arkadaşlar. Hemen bir sonraki motoruma geçeceğim. İkinci motorumun bağlantılarını oluşturdum ve güç verdim arkadaşlar. Alt kısmında sabitlemeniz için sabitleme vidaları var. Buralardan sabitleyebilirsiniz. Hemen bunu çalıştıralım. Bunu kullanarak mekanik bir inverter yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Hemen çalıştıracağım şimdi. Şu an motorum çalışıyor, görüyorsunuz. Oldukça yüksek devirlere çıkıyor. Şöyle titreşimini duymanızı sağlamaya çalışacağım. Alt devirlerde bile gerçekten güzel bir tork uyguluyor. Şöyle göstermeye çalışacağım ancak elimi yakıyor arkadaşlar. Oldukça güçlü dönüyor. Ancak çok düşük devirlerde tutabilirsiniz. İlk lensimle başlamak istiyorum. Şöyle göstereceğim arkadaşlar. 0.45 inçlik bir lensimiz var. Şöyle kutuyu farklı açılardan gösterelim. Yine makro özelliği de yer alıyormuş. Yine geniş bir mercek yapısına sahipmiş. S21 FE telefonu bunun için kullanacağım arkadaşlar. Şimdi hemen kutu içeriğini çıkarttık. Burada telefona bağlamak için bir kıskacımız ve lensimizin kendisi var arkadaşlar. Hemen bu kısmı açıyoruz. Bu arada bu lenslerin ne derece etkili olduğunu bilmiyorum. Böylece de canlı küçük bir test yapacağız arkadaşlar. Gerçekten işe yarıyor mu? Ya da ne derece etkili olabilir? Bunları da görmeye çalışacağız. Bu şekilde hazırladıktan sonra arkadaşlar şuradaki kameranın üzerine bunu yerleştiriyoruz. Artık çekim yapmaya hazırız. Hemen test edelim. Bu şekilde lensimizi yerleştirdik. Telefonun lenssiz hali bu şekilde. Şöyle koyalım arkadaşlar. Kutu üzerinde daha iyi anlamanızı sağlamaya çalışacağım. Hemen bu arada lens oldukça geniş. Hemen lensi yerleştirelim. Ve bunu yerleştirdiğimizde doğru şekilde konumlandırdığımızda ise bu şekilde gözüküyor. Bildiğiniz gibi telefonların belli bir odak noktası var. Bu lensi yerleştirdiğimizde ise odak noktamız oldukça küçülüyor arkadaşlar. Ayrıca
daha geniş bir görüş açısına sahip olabiliyorsunuz. Şöyle göstereceğim. Normalde görebildiğiniz alan bu kadarken lensi koyduğumuzda daha geniş bir görüş açısı sizleri bekliyor arkadaşlar. Tabi telefona göre biraz odaklanmada problem yaşayabilirsiniz, ancak manuel ayarlarla bunu hızlıca çözebilirsiniz. İlk lensimiz bu şekildeydi. Dediğim gibi makro lensimiz. Daha çok yakından çekim yapmak için kullanabilirsiniz ya da geniş açılı çekimler için kullanabilirsiniz. Ürüne ait kare kodu sizler için paylaştım. Hemen bir sonraki lensime geçmek istiyorum. Sıradaki ürünüm burada arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Yine bir makro lens kiti geliyor. Açıkçası en beğendiğim ürün de bu oldu. Yine burada bir arı fotoğrafı var. Yine bir damla çekilmiş arkadaşlar. Hemen kutu içeriğiyle devam edelim. Kutu içeriğinden bu şekilde bir taşıma çantasıyla geliyor. Taşıma çantasını açıyorum. İçerisinden ise lensimiz çıkıyor arkadaşlar. Lensin kendisi burada. Yine telefona monte edebilmeniz için bir tane montaj aparatı ile birlikte geliyor. Farklı telefonlar için bu mümkün hale geliyor. Bu sayede burada bir temizleme mendilimiz var. Hemen montajını gerçekleştirelim ve ardından telefon üzerinde görelim arkadaşlar. Buradaki kapağı açıyorsunuz. Şu kısımdaki kapağımız hemen buraya vidalanıyor. Yine selfie çubuğu ile birlikte kullanmanız da mümkün. Hemen bunu buraya vidalayalım. Ardından telefonumuza yerleştiriyoruz. Küçük bir detay vermek istiyorum. Bu bağlantı aparatını öncelikle telefonun ana kamerası üzerine getirip lensi buraya vidalarsanız arkadaşlar çok daha rahat oluyormuş. Ben de bunu şimdi keşfettim sizinle birlikte. Üst kapağımızı açıyoruz. Burada bir koruma filmimiz var. Hemen bunu alalım. Şimdi ise test zamanı. Gerçekten çok güzel bir büyütme oranına sahip arkadaşlar. Şu anda telefonun normal 1/1'de görüyorsunuz. Parmağımı getireceğim. Yaklaşacağım. Şöyle gösteriyorum. Gerçekten inanılmaz derecede büyük ve detaylar gözüküyor arkadaşlar. Şöyle odaklanacağım. Daha iyi görmeniz için. Gerçekten çok iyi iş yaptığını söyleyebilirim arkadaşlar. Hemen lensimi bir kez daha gösteriyorum. Bakın burada oldukça geniş bir çerçevesi var. Yine üzerinde bir de polarize filtresi var arkadaşlar. Lensin kendisi burada. Filtremiz burada arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Bakın burada bir polarize filtre var. Filtresiz halini de paylaşmak istiyorum sizlerle. Şöyle bir makro çekim yapıyormuş gibi arkadaşlar. Işığı parmağımın olduğu yere aldım ve gördüğünüz gibi detaylar çok iyi gözüküyor. Kamerayı kullanarak devre elemanlarına yakından bakıyorum arkadaşlar. Gerçekten şu an çok küçük bir alan olmasına rağmen detaylar gerçekten çok güzel gözüküyor. Dediğim gibi bunların içinde en beğendiğim ürün buydu. Şöyle gösterelim sizlere de performansını. Şimdi bir sonraki lensimize geçebiliriz. Bu ürün için yine kare kodu ve indirim kodunu sizler için paylaştım. Sıradaki ürünüm burada arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Şu şekilde bir kutu ile geliyor. Bir taşıma çantası var arkadaşlar. Hemen bunu açacağım. Oldukça şık, güzel bir taşıma çantası ve çantanın içerisinden ise lenslerimiz çıkıyor. Bu şekilde lenslerimiz var. Sırayla bunları test etmek istiyorum. Kutu üzerinde bu 5 adet lensin ne iş yaptığı gösterilmiş arkadaşlar. Farklı çekimler için farklı lenslerimiz var. İşte en çok bilinen balık gözünü burada görebilirsiniz. Yine geniş açılı bir çekim için yine lenslerimiz var arkadaşlar. Bunu telefona sabitledikten sonra lens kısmını ise buradaki vidaya takıyoruz. Hemen ana kameramın üzerine bunu yerleştiriyorum. Şu şekilde. Ardından sırayla lenslerimize bakalım. Her lensin şu kısmında arkadaşlar ne iş yaptığı yazıyor. Örneğin bu balık gözü lensmiş ve 198 derecelik bir görüş açısı sunuyormuş. Diyorum çünkü denemedim.
Hemen bunun cevabını alacağız. Gerçekten böyle bir geniş görüş açısı bize sağlıyor mu? Bunu bakacağız arkadaşlar. Kameramı açtım ve evet, oldukça geniş bir görüş açısı bizlere sunuyor arkadaşlar. Şu anda kameramın ayarları optimumda. Bu normaldeki görüntümüz. Bu da lensin üzerindeki görüntümüz. Daha geniş bir açı sunduğunu görebilirsiniz. Hemen bir sonraki lensime geçeceğim. Arkadaşlar bu da 15x'lik bir büyütme sağlıyormuş. Bir makro lensmiş. Hemen bunu da deneyelim. Onu da buraya vidalıyoruz. Lensimiz burada. Biraz böyle odaklanma sorunu yaşayabiliriz. Ben yine en iyi noktayı bulmaya çalışacağım. Şöyle birazcık ekranı büyütürsem daha verimli olacak ve sonuç gayet güzel arkadaşlar. Gayet parmaklarımın detayları gözüküyor. Hemen bir sonraki lensime geçeceğim. Arkadaşlar bu 2x'lik büyütme yapabileceğiniz bir telefoto lensmiş. Özellikle optik zoom olmayan cihazlar için oldukça faydalı olacaktır diye düşünüyorum. Bunları hızlıca geçeceğim çünkü video süresinin daha fazla uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Ve son olarak da bir polarize filtre lensimiz var. Şöyle göstereceğim. Bakın şurada yazıyor zaten. Yine buradan da ayarlama yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece bir ürün inceleme videomuzu da birlikte tamamladık arkadaşlar. Bir sonraki videomuz ve projemizde görüşünceye değin hoşça kalın diyorum. Temu ürünleri bize sağladığı için teşekkür ederek arkadaşlar, videonun açıklamalar kısmında ve sabitlenmiş yorumlarda almak isteyen arkadaşlar için bu ürün bağlantılarını paylaşmış olacağım. Şimdilik hoşça kalın, kendinize iyi bakın diyerek videomu artık sonlandırıyorum.